İsa Bek'in sezonu 8 golle tamamlaması zaten dikkat çekici. Ama Van der Slot'u ilginç yapan şey attığı gollerin sayısı değil. İlginç olan şey bu gollerin nasıl geldiği. Çünkü bazı pozisyonlarda onu bir sağ bek gibi değil, ceza sahasına geç koşu atan bir orta saha ya da ikinci forvet gibi görüyorsunuz. Üstelik bu sezon sadece skor üretmedi. Takımının ligi lider bitirip Hollanda en üst seviye ligine yükselmesinde önemli rol oynadı. Bu yüzden sözleşmesinin son ayına girerken hakkında birçok transfer iddiası çıktı. Peki Ajax ve Feyenoord altyapılarından geçmiş, Schalke'de eğitim almış ve bugün bonservisini eline almaya hazırlanan Van der Slot tam olarak nasıl bir oyuncu? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Van der Slot'u ilk izlemeye başladığımda dikkatimi çeken ilk şey ne ortaları oldu ne de asistleri. Dikkatimi çeken şey sürekli yanlış yerde olmasıydı. Yanlış yer derken tabii ki rakipler açısından. Çünkü kağıt üzerinde bir sağ bekten bahsediyoruz. Hem de kanatta tek başına olan üçlü ya da beşli formasyonda oynayan bir bekten bahsetmiyoruz. Ama maç görüntülerini açtığınızda kendinizi sürekli aynı soruyu sorarken buluyorsunuz. Bu sağ bek sürekli ceza sahasında ne arıyor? Özellikle Den Haag'ın yerleşik hücumlarında bunu tekrar tekrar görmek mümkün. Pozisyonlar gelişirken Slot çoğu zaman taç çizgisinde beklemiyor. Hatta bazı anlarda sağ bek olduğunu unutuyorsunuz. Rakip ceza sahasının çevresinde dolaşıyor, ikinci topları takip ediyor ve hücum devam ettiği sürece bölgeden ayrılmıyor. Bu yüzden de birçok pozisyonda top ona gelmese bile tehlikenin bir parçası olmaya devam ediyor. Rakip savunma ilk ortayı uzaklaştırıyor, ikinci top çıkıyor. Karambol oluşuyor ve bir bakıyorsunuz Slot yine altı pasın etrafında. İlginç olansa bunun sadece duran toplarda yaşanmaması. Açık oyunda da benzer bir alışkanlığı var. Hücum bir taraftan gelişirken o çoktan ceza sahasına yerleşmiş oluyor. Hatta bazı pozisyonlarda ekranda bile yokken birkaç saniye sonra altı pasın içinde şut çekerken görüyorsunuz. Bu sezon attığı 8 gole baktığımızda da aslında ortak nokta bitiricilikten çok pozisyon alma becerisi. Elbette son vuruş kalitesi önemli. Ancak beni daha çok etkileyen şey topun düşeceği yeri önceden tahmin edebilmesi. Birçok oyuncu top geldikten sonra reaksiyon verirken Slot top daha gelmeden önce hareket etmeye başlıyor. Özellikle arka direk koşularında bunu çok net görebiliyoruz. Hücumun merkezinde değilken bile doğru anda iç koridora giriyor, savunmacıların görüş alanından çıkıyor ve pozisyonun sonunda kendisini bir anda gol fırsatının içinde buluyor. Bu yüzden Van der Slot'u sadece 8 gol atan bir sağ bek olarak tanımlamak bana eksik geliyor. Çünkü bu gollerin büyük bölümü özel şutlardan ya da bireysel becerilerden doğmuyor. Çok daha değerli bir şeyden doğuyor. Doğru zamanda doğru yerde olmaktan. Peki bir sağ bek sürekli olarak kendisini bu kadar tehlikeli bölgelerde nasıl bulabiliyor? Bence bunun cevabı attığı gollerden değil, topsuz oyunda yaptıklarından geçiyor. İlk bölümden sonra şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Madem Van der Slot bu kadar sık ceza sahasına girebiliyor, rakipler bunu niye engelleyemiyor? Bence cevabı yaptığı koşuların sayısında değil zamanlamasında yatıyor. Birçok oyuncu boş alanı gördükten sonra hareketlenir. Slotta ise tam tersi bir durum var. Boş alan oluşmasını beklemek yerine boşalacak alanı önceden tahmin ediyor ve koşusuna başlıyor. Bu yüzden onun birçok koşusunda gözü rakip savunmacılarda değil, gözü takım arkadaşlarında. Topun kimde olduğunu, kimin bağlantıya geldiğini ve bir sonraki pasın nereye gidebileceğini sürekli takip ediyor. Bu pozisyonda bunu çok net görebiliyoruz. Rotiye bağlantıya geldiğinde Slot savunma arkasına hareketleniyor. Burada rakibin ne yaptığıyla ilgilenmiyor. Dikkatini tamamen takım arkadaşına vermiş durumda. Topun tekrar hangi bölgeye oynanabileceğini öngörüyor ve koşusunu buna göre başlatıyor. Pozisyonun devamında top ona geliyor ama asıl tehlike pas verildiği anda değil, koşuya başladığı anda oluşmuş oluyor. Sezon boyunca tekrar eden bir alışkanlık bu. Bazen Kilo orta sahada kafasını kaldırdığı anda hareketleniyor, bazen bağlantıya gelen forveti görüp savunma arkasına koşuyor. Bazen de çizgide beklemek yerine iç koridora girerek rakip savunmanın yerleşimini bozuyor. Üstelik bu koşuların tamamı topu almak için yapılmıyor. Bazı pozisyonlarda pas hiç gelmiyor. Bazılarında top başka bir oyuncuya gidiyor. Ancak yine de rakip savunmayı hareket ettirmeyi başarıyor. Çünkü savunmacılar onun koşusunu takip etmek zorunda kalıyor. Bu da takım arkadaşları için yeni alanlar açılması demek oluyor. Bu yüzden Van der Slot'un topsuz oyunu yalnızca yaptığı koşularla açıklanabilecek bir konu değil. Ne zaman hareketlendiği, hangi alanı hedeflediği ve takım arkadaşlarının bir sonraki hamlesini ne kadar erken okuyabildiği de bu işin önemli bir parçası. Zaten ilk bölümde gördüğümüz pozisyonların büyük kısmı da buradan doğuyor. Ceza sahasında sürekli boş kalmasının nedeni rakip savunmacılardan daha hızlı koşması değil, oyunun bir sonraki adımını daha erken görebilmesi. Bu da onu sadece çizgiye basan bir bek olmaktan çıkarıp hücumun aktif bir parçası haline getiriyor. Van der Slot'un hücum katkısını yalnızca yaptığı koşular üzerinden değerlendirmek eksik kalır. Çünkü top ayağına geldiğinde de hücumun akışını hızlandırabilen bir oyuncu. Birçok bek hücuma katıldığında ilk olarak orta açabileceği alanı arar. Slot ise çoğu zaman pozisyonu kendi başına bitirmek yerine hücumun devam etmesini sağlayacak seçeneği bulmaya çalışıyor. Bunu özellikle verkaçlarda ve kısa pas kombinasyonlarında görmek mümkün. Çizgide topu aldıktan sonra oyunu yavaşlatmak yerine takım arkadaşlarıyla bağlantı kuruyor ve hareket etmeye devam ediyor. Böylece hem kendisi için yeni bir pas açısı oluşturuyor hem de rakip savunmanın yerleşimini bozuyor. Bu durum ceza sahası çevresinde daha da belirgin hale geliyor. Örneğin bu pozisyonda rotaya topu kontrol ettiğinde birçok oyuncu şut açısı aramaya çalışabilirdi. Slot ise top kendine gelir gelmez
gelmez arka direkteki takım arkadaşını görüyor ve tek pasla pozisyonun yönünü değiştiriyor. Pasın zorluğundan çok doğru tercihi yapması dikkat çekici. Aslında sezon boyunca tekrar eden şeylerden biri de bu. Topu aldığı anda ilk amacı aksiyonu kendi başına bitirmek değil, hücumu devam ettirecek en doğru seçeneği bulmaya çalışıyor. Bu yüzden birçok pozisyonda tek paslarla oyunun ritmini koruduğunu görüyoruz. Özellikle rakip ceza sahası çevresinde topun gereğinden fazla ayağında kalmasına izin vermiyor. Bu da Den Haag'ın hücumlarının daha akıcı hale gelmesini sağlayan detaylardan biri. Bir diğer dikkat çekici nokta ise iki ayağını da kullanabilmesi. Sağ ayağını daha sık kullansa da sol ayağıyla yaptığı tercihler de hücumlara çeşitlilik kazandırıyor. Özellikle dar alanlarda yön değiştirip ceza sahasına gönderdiği toplar savunmacıların karar vermesini zorlaştırıyor. Elbette etkili ortaları da var. Bu sezon yaptığı asistlere baktığımızda bunu görmek mümkün. Ancak bence onu farklı kılan şey sadece orta kalitesi değil. Çünkü Van der Sloot birçok pozisyonda hücuma destek veren bir bek gibi değil, hücum organizasyonuna dahil olan bir oyuncu gibi davranıyor. Bu da onu sadece çizgiye basan ve orta açan klasik bek profillerinden oldukça ayırıyor. Van der Sloot'un bu sezonki hücum katkısını konuşurken değinmemiz gereken bir konu daha var. O da uzun taçlar. Birçok takım için taç atışları oyunu yeniden başlatmanın bir yolu. Ancak Den Haag'ın bazı maçlarında uzun taçların neredeyse duran top organizasyonu gibi kullanıldığını görebiliyoruz. Bu planın merkezindeki isimlerden biri de Van der Sloot. Özellikle rakip ceza sahasına yakın bölgelerde kullandığı taçlarda amaç topu sadece oyuna sokmak değil, topu doğrudan tehlikeli bölgeye göndermek. Sezon boyunca bunun birçok örneğini görüyoruz. Bazen ilk topu savunma uzaklaştırsa da ikinci toplar yine Den Haag oyuncularında kalıyor. Bazen doğrudan şut fırsatı oluşuyor. Bazen de birkaç pas sonrasında gol geliyor. Bu yüzden bu taçları sıradan taç atışları olarak değerlendirmek doğru olmaz. Den Haag için bunlar hücum setlerinin bir parçası. Elbette Van der Sloot'u değerli yapan şey yalnızca uzun taçları kullanabilmesi değil. Ancak rakip ceza sahasına bu kadar kolay tehdit taşıyabilmek takımına ekstra bir hücum gücü kazandırıyor. Ve sezon boyunca üretilen pozisyonlara baktığımızda bunun tesadüf olmadığını söylemek mümkün. Şu ana kadar sürekli Van der Sloot'un hücum tarafını konuştuk. Ancak sonuçta sahaya bir sağ bek olarak çıkıyor. Bu yüzden top rakipteyken neler yaptığına da bakmak gerekiyor. Savunma tarafına baktığımızda dikkat çeken özelliklerinden biri atletizmi. Özellikle geçiş savunmalarında ve geniş alan savunmak zorunda kaldığı anlarda hızın avantajını görebiliyoruz. Bu da bazı tehlikeli görünen pozisyonların büyümeden sona ermesini sağlıyor. Rakip savunma arkasına oynamaya çalıştığında geri dönebiliyor. Birebir kaldığında mesafeyi kapatabiliyor. Ve topu kazandıktan sonra oyunu yeniden takımına çevirebiliyor. Hücum tarafı daha fazla öne çıksa da savunmadan tamamen kaçan bir oyuncu görüntüsü vermiyor. Zaten rakamlar da bunu destekliyor. Top kazanımları, top çalmaları ve tehlike engelleme verileri hücumcu profildeki bir bek için oldukça makul seviyelerde. Şu pozisyonsa savunma tarafını genel olarak özetlemek açısından güzel bir örnek. Savunma arkasına atılan topa rakibinden önce ulaşıyor ve tehlikeyi önlüyor. Ancak devamında yaptığı geri pas kısa düşünce bu kez kendi problemini kendisi yaratıyor. Buna rağmen pozisyonu bırakmıyor. Geri dönüp müdahalesini yapıyor ve rakibin şut fırsatı bulmasına izin vermiyor. Aslında Van der Sloot'u değerlendirirken sık karşılaştığımız durum da bu. Savunma tarafında birçok olumlu aksiyonu var. Ancak bazı pozisyonlarda yaptığı ilk hatayı ikinci bir aksiyonla düzeltmek zorunda kalıyor. Bu da zaman zaman savunma performansının olduğundan daha dağınık görünmesine neden olabiliyor. Özellikle rakibi karşıladığı bazı pozisyonlarda ilk tercihi her zaman doğru olmuyor. Bazen topa fazla odaklanabiliyor, bazen de ilk hamlesine gereğinden fazla güvenebiliyor. Bu pozisyon buna güzel bir örnek. İlk aşamada rakibini takip ediyor. Ancak atak yön değiştirince eşleşmesini bırakıyor. Pozisyonun bittiğini düşünüyor gibi görünüyor. Birkaç saniye sonra top tekrar aynı oyuncuya geliyor ve kalelerinde golü görüyorlar. Bu yüzden Van der Sloot'u savunmada zayıf bir oyuncu olarak değerlendirmem. Ancak hücum tarafında gördüğümüz net oyun kimliği savunma tarafında aynı belirginlikte değil. Belki de bu yüzden Van der Sloot'u izledikten sonra akılda kalan ilk şey savunmada yaptıkları değil hücuma kattıkları oluyor. Van der Sloot 23 yaşında, 1.75 boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynayan, güncel piyasa değeri 650 bin euro olan bir oyuncu. Bu sezon Den Haag formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Bu maçların 36'sına ilk 11'de başladı ve toplamda 3180 dakika sahada kaldı. Yedekten girdiği tek maçta ilk turdan elendikleri kupa maçı. Bir sağ bek için oldukça dikkat çekici bir şekilde sezonun 8 gol ve 2 asistle tamamladı. Üstelik bunu yaparken takımının ligi lider bitirip yeniden Hollanda en üst seviye ligine yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak Van der Sloot'un hikayesini ilginç yapan şey yalnızca bu sezonki performansı değil. Kariyer yoluna baktığımızda Den Haag altyapısı görüyoruz. Daha sonra Feyenoord'a geçiyor. Ardından Ajax'a transfer oluyor. Hollanda'nın en önemli altyapılarından iki tanesinde forma giydikten sonra kariyerine Almanya'da Schalke tarafında devam ediyor. Yani genç yaşlardan itibaren sürekli üst seviyede eğitim almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu Hollanda alt yaş milli takımlarında aldığı sürelerde de görmek mümkün. 16, 17 ve 18 yaş altı seviyelerinde Hollanda milli takım formasını giymeyi de başarıyor. Belki de bu yüzden Mart 2026'da verdiği röportajda Den Haag'a dönüşünün aslında ilk tercih ettiği senaryo olmadığını söylüyor. Ajax ve Schalke dönemlerinin ardından yeniden dönmek onun gözünde kariyerinde geriye atılmış bir adım gibi hissettirmiş. Ancak futbol bazen farklı hikayeler yazabiliyor.
Bugün geldiğimiz noktada Den Haag en üst lige yükselmiş durumda. Van der Sloot ise bu sezonu 8 golle tamamlamış ve sözleşmesinin son ayına girmiş durumda. Aynı zamanda hakkında birçok transfer iddiası çıkan oyunculardan biri oldu. Magdeburg, St. Pauli, Köln, Utrecht, Paderborn, Fortuna Düsseldorf ve Rapid Wien gibi kulüplerle anılması da bunun en önemli göstergelerinden biri. Kısacası Van der Sloot bundan 2 yıl önce kariyerinde geriye gittiğini düşünürken bugün kariyerinin en önemli kararlarından birini vermeye hazırlanıyor. Den Haag maçlarını izlerken Van der Sloot hakkında aklımda kalan ilk şey attığı goller olmadı. Çünkü 8 gol atan bir sağ bek bulabilirsiniz. Hızlı bir sağ bek de bulabilirsiniz. İyi orta açan bir sağ bek de bulabilirsiniz. Ancak ceza sahasına bu kadar sık giren, topsuz koşularla bu kadar fazla tehdit yaratan ve hücumun içinde bu kadar aktif rol alan bek profillerine çok sık rastlamıyoruz. Elbette oyunun savunma tarafında geliştirmesi gereken noktalar var. Zaten videoda bunlardan bahsettik. Ancak Van der Sloot'u ilginç yapan şey kusursuz bir oyuncu olması değil. İlginç olan şey bir sağ bekten beklemediğiniz özellikleri bu kadar sık gösterebilmesi. Belki de bu yüzden hakkında çıkan transfer iddialarını gördüğümde çok şaşırmadım. Çünkü bazı oyuncuların istatistiklerine bakarsınız ve neden takip edildiklerini anlamakta zorlanırsınız. Van der Sloot ise tam tersi bir profil. Onu birkaç maç izledikten sonra kulüplerin neden ilgilendiğini anlamak oldukça kolay. Şimdi ise kariyerinin en önemli kararlarından biri onu bekliyor. Ay sonu bonservisini eline alıp kariyerindeki yeni sayfayı nerede açacak? Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ancak hangi kararı verirse versin Van der Sloot bundan sonra takip etmeye devam edeceğim oyuncular arasında yer alacak. Aynı zamanda Den Haag da öyle. Bir önceki Van der Leyen videosunun sonunda da Valbeek'in takip ettiğim takımlardan biri olduğunu söylemiştim. Den Haag da aynı şekilde. O yüzden izlediğiniz kesitlerde bu takımdan merak ettiğiniz bir oyuncu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim için de bu takımdan analiz yapacağım bir sonraki oyuncuyu seçmek daha kolay olur. Buraya kadar izleyen, dinleyen, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilir, oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.